Şimdi bu videomuzda erteleme davranışı bize nasıl bir bela olabilir ve biz bu belayla nasıl mücadele edebiliriz bunu konuşacağız. 2 tane kısa hikaye anlatacağım ve inanın bana birine bayılacaksınız. Yıl 1828. Victor Hugo'muz bir yayın eviyle yeni kitabı için anlaşma yapıyor. Yapmasına ama o da bizim gibi biraz ertelemeden müzdarip olacak ki 1830 yılına kadar farklı işler yapıyor. Misafirlerini ağırlıyor, sosyalleşiyor ve biraz şehrin tadını çıkartıyor. Ve 1830 yılının yaz aylarında yayın evinden gelen bir direktif ona soğuk bir duş aldırıyor. Çünkü kitabı yaklaşık 6-7 ay içinde bitirip yayınlaması lazım. Böyle kalınlıkta olan bir kitabı yazmak için 6-7 ayınız var. Siz düşünün. Ve söylenir ki Victor Hugo bakıyor bu iş olmayacak. Dışarıda giydiği tüm kıyafetlerini bir sandığa kilitleyip anahtarını saklıyor. Böylece kendini yazmaya mecbur bırakıyor ve evine kapanıyor. Ve zorlu geçen bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından Ocak 1831'de tarihin en büyük klasiklerinden biri doğuyor. Notre Dame'ın Kamburu. Bu kitabın yayınlanmasından neredeyse 200 yıl sonra bu gördüğünüz arkadaşınız sizlere güzel içerikler yetiştirebilmek için harıl harıl çalışıyor. Tarih 21 Ocak 2025. Bu videoda saatlerdir 9 tane farklı konu üzerinde çalıştığımı ve son olarak erteleme psikolojisi üzerine olan konuya gelip tesadüfe bakın ki çalışmayı bıraktığımı ve o konuyu ertelediğimi anlatıyorum. İşin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu çektiğim videoyu o gün değil de 6 gün sonra Instagram'da paylaşıyorum. Ve 11 Şubat'a kadar ertele bu videonun senaryosunu tamamlıyorum. Ve bugün 5 Ağustos 2025. Şu an bu videoyu çekiyorum. Ama size söz bu videonun editi bittiğinde hemen yayınlayacağım. Şimdi anladınız mı bu erteleme nasıl baş belası bir şey? Ne yani ben bir uzman klinik psikolog olarak ve bir psikolojik danışman olarak nasıl erteleyebiliyorum? İşte bu videoda çok acayip şeyler öğreneceksiniz. Bu erteleme hastalığı ne? Niye erteliyoruz? Ve bizler bu konuda ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ama bu videoda sizi biraz zorlayacağım. Bakalım kimler erteliyor, kimler ertelemiyor göreceğiz. 5 tane aşamamız olacak. Ve bu 5 aşamayı tamamlarsanız bu videoyu ertelemeden izlediğiniz için aslında istediğinizde ertelemediğinizi kendinize kanıtlayacaksınız. Ve böylece tembel olmakla erteleme arasındaki o ince çizgiyi de ayırmış olacağız. Ve videonun bazı kısımlarında size gizli mesajlar bırakacağım. Bakalım o mesajları hangi dikkatli izleyici yakalayıp yorumlara yazacak. Şimdi videonun başından şu anına kadar izlediğin için ilk aşamayı başarıyla geçtin. İnan bana dikkat süren hatırı sayıda iyi. O yüzden devam et. Şimdi şu sorudan başlayalım. Erteleme ne? Şimdi size çok güzel bir örnek vereceğim ve bundan sonra hep o örnek aklınıza gelecek. Yapmamız gerekenler, zamanımız ve bizim yaptığımız. Bir tanıdık geldi değil mi? Ya Hüseyin hocam neden erteliyoruz? Yani biz tembel miyiz? Bak sen de erteliyormuşsun. Yani sorumsuz muyuz biz? Nedir yani problem? Şimdi şunun bir altını çizmek lazım. Bu durum nefes almak kadar çok normal bir şey. Bizler insanız. Öyle dört dörtlük bir yapımız yok. Arada dikkatimiz kaybolacak, odaklanamayacağız, yapmak istemeyeceğiz. O ara korkularımız devreye girecek. Belki OKB ya da dikkat eksikliğimiz var, depresyonumuz olabilir, mükemmeliyetçi yapımız devreye girebilir. Vesaire vesaire. Bakın size bilimsel bir araştırma getirdim. 1990 ve 2000 yılları arasında erteleme konusunu ele alan 1635 makaleyi inceleyen kapsamlı bir analiz yapıyorlar. Ve ertelemenin yaygın nedenleri arasında bunlar görülmüş. Şimdi şu soruyu tekrar soralım. Bir sorunumuz mu var? Hayır. Yani gördüğünüz üzere bir sürü sebebimiz var. O halde ne yapmamız lazım? Şimdi soru şu, değil mi? Şimdi bu durumun tableti takıyorum. Okay. Şimdi bu durumun hayatımızın herhangi bir döneminde başımıza gelebileceğini öncelikle bir kabul etmemiz lazım. Ama önemli olan bu başımıza geldiğinde bunu nasıl kontrol edebiliriz? Bunu öğrenmeliyiz. Şimdi şuradan başlayalım. Bu erteleme mekanizması nasıl çalışıyor? Bunu bir anlamamız lazım. Bu konuda Tim Urban'ın çok güzel bir TED konuşması var. Kesinlikle izleyin. Şimdi ben size kısa bir özet geçeceğim. Mantık şu. Normal bir insan beyninin karar alma mekanizması böyle.
Ama ne zaman bir sorumluluk alsak korku ve kaygımız devreye giriyor. İşte ya kötü yaparsam, ya yanlış bir şey olursa aptal gibi görünürsem, ya rezil olursam, işte ya çok fazla adımı var, işte şunu yapmam lazım, işte bunu yapmam lazım. Şimdi hangi birisiyle uğraşacağım derken bir sürü hayali senaryo burada kuruluyor. Ve bu kurduğumuz kötü senaryoların hayalini gerçekleştirmemek için de yapmamız gereken sorumlulukları erteliyoruz ki yeterli zamanımız yoktu bahanesine zemin hazırlayabilelim. Ve bu sayede suçu zamana atabiliriz. Nasıl plan ama? Ve son dakikada da çabalarsak ve uğraşırsak bir şeyler olursa da yaşadık. Yani her türlü kazandığımız bir yol. Şimdi farkındalık düzeyinde olmayan bu sinsi planımız altta tıkır tıkır işliyor. Ertesi gün oldu. Çalışmamız lazım. Ne oluyor biliyor musunuz? Anlık haz maymunu bizi ziyarete geliyor. O ara çalışmamız lazım. Şartlarımız uygun, enerjimiz var. Hadi biraz işe koyulalım. Maymunumuz diyor ki şu an tam olarak Instagram'da takılıp Reels izleme zamanı. Ve günler günleri kovalıyor. Bu iki arkadaş anın tadını çıkartıyor. Çıkartmasın ama içten içe de biliyoruz ki son günler yaklaştığında çok fazla her şey birbirine dolanacak. Bunu biliyoruz içten içe. Ama onu hatırlamamak için bastırıyoruz. O düşünceden kaçıyoruz. Ve zamanın geçmesiyle birlikte hissedilen kaygı ve almamız gereken sorumluluklar da artmaya başladığı için kaygı alıyor başını gidiyor. Ve tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ama o ara bizimkiler bunun farkında değil. Şanslı olduğumuz nokta maymunu korkutan bir şey var. Panik canavarı. Hiç beklemediğimiz bir anda son teslim tarihini hatırlayınca birden ortaya çıkıyor bu. Ve sonrası bildiğimiz gibi. Şimdi bu noktaya kadar izleyerek 3. aşamayı tamamladım ve çok iyi gidiyorsun. Hani biliyorum burası şişti ama devam et. Bu noktadan sonra anlatacaklarımla bu öğrendiğimiz harika bilgileri birleştirerek uygulamaya dökeceğiz. Şimdi bizler şunu biliyoruz artık. Sorumluluk almak kolay bir şey değil. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz ki bu sorumlulukları almadığımız her geçen gün kaygımız ve sorumluluklarımız artıyor. Ve son tarih yaklaştığında da o hayal ettiğimiz korkutucu senaryoların gerçekleşme ihtimali de artıyor. O halde akıllı bir birey olarak benim yapmam gereken şey nedir? Seve seve sorumluluk alacağız. Üzgünüm ama bunun başka yolu yok. Her gün bir şeyler karalamak ve ilerlemek zorundayız. Tabii şimdi esas olay bu değil. Bu erteleme davranışını nasıl kontrol altında tutabiliriz? Şimdi onu konuşalım. Size bir soru soracağım. Bakalım kimler dikkatli dinlemiş ve konuyu anlamış. Panik canavarı ne zaman ortaya çıkıyordu? Tehlike çanları çalınca değil mi? Yani teslim tarihi yaklaşınca. O zaman işin sırrı şurada. Bizler ertelememek için teslim ve kontrol tarihi olacak şekilde sistemli bir programla çalışacağız ki panik canavarı hep bizim yanımızda olsun. Peki sistemli bir program nasıl olabilir? Şimdi bu taslak hayatınızı kurtarabilir. O yüzden bu kısmı biraz daha dikkatli dinleyin. 1. Sisteminiz olacak. Ve bu sistemin ana hatları şunlar. Öncelikle günlük, haftalık ve uzun vadeli olacak şekilde hedefleriniz olacak. Programınız olacak, kontrol tarihleri olacak, ödüller olacak, ertelerken yaptığınız davranışların farkında olacaksınız ve buraya da boşluk bırakıyorum, sizin için uygun olan başka şeyleri de ekleyin. 2. Motivasyon. Bu noktada içsel motivasyonunuz mu yoksa dışsal mı öğrenip ona göre her ikisinden de kendinizi beslemeniz lazım. 3. Sessizlik. Modern dünyada zihnimizi yoracak çok fazla uyaran var. Bu sebeple arada telefondan, insanlardan uzaklaştığın ve sessizliği hayatına kattığın boşlukların olacak. 4. Kendi kendinize konuşmak. Biliyorum biraz kulağa delice gelebilir ama kendi kendinize konuşmak sağlıklı benlik saygısı ve öz şefkat gibi daha bir sürü iyi şeyi hayatınıza getiriyor. Ve şimdi gelelim son 2 tanesine. 5. Hatalara yer aç. Hazırladığınız sisteminiz %100 uygulanmayacak. Aksaklıklar olacak. Mükemmel olmayacak. Bu sebeple çalışmanızı hata paylarıyla birlikte hesaplayarak esnek olun. Ve gelelim en önemlisine. İster kişisel vizyon deyin, ister hayat amacı deyin, nasıl hoşunuza giderse. Bu hayatta kim olduğunuzu ve ne istediğinizi ve nereye varmak istediğinizi bileceksiniz. İşte taslağımız bu. 4. aşamayı da tamamladın. Çok iyisin. Bakın daha önce söyledim, tekrar söylüyorum. Başarı her gün atılan küçük adımlarla gelir. 5. aşama ne biliyor musun? Tüm bu konuştuklarımızı hayatına alma, sorumluluğunu üstlenmen.
Bu arada gizli mesajları fark edenler yoruma yazsın.